Sıdıkanın Mutfağı kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere oldukça pratik ve lezzetli olan tatlı tarifim var. Dilerseniz bu güzel tarife hemen geçelim. Bugün sizlere çok az bir malzemeyle nefis bir tatlı tarifim var. İlk öncelikle malzemelerime geçiyorum. Yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 tane yumurta. Bütün malzemeleri iyice karıştıralım. Unu ilave etmeye geçelim. Hamuru toparlamaya geçiyorum. Hamuru toparladım. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamuru bezelere ayıralım. Ceviz büyüklüğü kadar bezeleri hazırlayalım. Beze yaptıktan sonra herhangi bir tabağın içerisine alalım ve üzerini streçle kapatalım. Toplamda 20 tane beze hazırladım. Vermiş olduğum ölçüler dahilinde. Şimdi hamurları kenara alıp açmaya başlayalım. Bu tatlıyı açarken 100 gram mısır nişastası kullandım. Siz isterseniz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Bu tatlının özelliği bütün bezeleri bir defada açmak. İnanın çok zahmetsiz bir tatlı tarifi. İlk öncelikle bezelerime nişastayı bol bir şekilde serpiyorum. Daha sonra merdaneyle bir miktar büyütüyorum. Vermiş olduğum ölçüleri birebir yaptığınızda sizler de çok rahatına inanın ki bu tatlıyı yapabilirsiniz. İlk hamurumu birazcık daha büyük açtım. Bunu kenara alıyorum. Şimdi diğer bezelerimi açıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim. Tekrar biraz bol nişasta serpiyorum. Açmış olduğum küçük hamuru içerisine koyuyorum. Bütün aradaki hamurlar bu ebatta olacak. En üste tekrar büyük koyacağım ki açarken her yer eşit olsun diye. Bunları kenara alıyorum ve bütün bezeleri aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi bütün katları üst üste koydum. Toplamda 20 tane hamuru küçük küçük açtım. Üsttekini de birazcık büyük açtım. Daha sonra yavaş yavaş elimle bastırarak birazcık büyütüyorum. Merdaneyi açmaya başlıyorum. ...20 katı incecik şekilde açtım ve sadece merdane kullandım. Bunun için bu tarif hiç tatlı yapmayanlar için çok basit ve kolay olacak arkadaşlar. Merdaneyi açabildiğiniz kadar açın ve hızlı davranın çünkü kurumasın. Gördüğünüz gibi bu 20 kat inanılmaz derecede ince oldu. 20 kat açtığım bu hamuru rulo yapacağım. Rulo yapacağım için 20 kat değil en az 100 kat olacak arkadaşlar. Uç kısmından başlayarak rulo yapmaya devam edelim. Sardıkça katlarımız gördüğünüz gibi çoğalmış oluyor. 20 kat değil, dediğim gibi en az 100 kata bedel oldu. Zaten piştiği zaman sizler de göreceksiniz. Bu şekilde hamurumuzu hazırlamış olduk. Ve şimdi hazırlamış olduğumuz bu ruloyu keserek tatlımızı yapmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi bütün katları belli. Bir parmak kalınlığında kesersek yeterli olacak. Hamur incelmeye yakın olduğu zaman da bir parmaktan biraz fazla keselim arkadaşlar. Bu püf noktayı unutmayalım. Bütün kesmiş olduğumuz hamurları kenara alıyorum. İlk hamurumu alıyorum ve merdaneyle tekrar açmaya başlıyorum. Çok fazla açmıyorum. Gördüğünüz gibi bir çay tabağı altı kadar olursa yeterli olacak. İçerisine tabii ki bol bol ceviz koyacağım. Cevizi koyduktan sonra kenar kısımlarından birazcık uzunlamasını açtım şeklini. Kenar kısımlarını bu şekilde kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde tatlıları hazırlayalım. Bütün tatlıları hazırladıktan sonra üzerine 150 gram eritmiş olduğum tereyağını döküyorum.
çok beğendim. Tatlıyı önceden ısıtılmış fırına koyup derecesini 200'e indirip pişirmeye devam edelim. Tatlının şerbeti için 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su ilave ettikten sonra ocağa koyalım. Ocağa koyduktan sonra 7 dakika kaynarsa yeterli olacak. Tatlımız hazır. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor arkadaşlar. İnanın ki kaç kat olduğunu saymak mümkün değil. Şöyle yakından göstereyim biraz. Çıtır çıtır oldu. Bakın. Fırından çıkan tatlıların 5 dakika sıcağın çıkmasını bekledikten sonra sıcak şerbeti üzerine gezdiriyorum. Tatlımızın şerbetini çekmesi için 2 saat dinlenmeye bırakalım. Yapmış olduğumuz tatlı şerbetini çekti. Şimdi servis hazırladım sizler için. Gördüğünüz gibi görünüşü de çok güzel, lezzeti de çok güzel ve oldukça basit, pratik olan bir tatlı tarifi. Bayrama yakın bu tatlıyı sizler de evinizde çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi içerisinde size göstermek istiyorum. Bir seferde açmış olduğumuz nefis kat kat tatlı tarifi inanılmaz güzel oldu. Şerbetini de çok güzel çekti. Bütün katları gördüğünüz gibi sayılıyor zaten. Hiç vaktinizi almadan bayrama evde yapacağınız nefis bir tatlı tarifi. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.